Zamanın bir nehir gibi aktığını, bizi geçmişten geleceğe sürüklediğini düşünüyorsunuz değil mi? Aziz Agustinus'un ünlü paradoksunu hatırlayalım. Kimse sormazsa ne olduğunu bilirim, açıklamam gerekirse artık bilemem. Gündelik hayatta zaman, saatin tiktaklarıyla ölçtüğümüz basit bir akış gibi görünür. Ancak bilimin derin sularına, modern fiziğin neredeyse her şeyin teorisine girdiğimizde zaman kavramı bir anda buharlaşıyor. Size evrenin aslında hiçbir yere akmadığını, her anın sonsuza dek donmuş bir şekilde orada durduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Bugün zaman yolcusunun sezgisiyle düşünmeye başlayacak ve zamanın neden bildiğimiz en büyük illüzyon olabileceğini inceleyeceğiz. Zamanı yanlış anlamanın en klasik yolu onu her şeyin içinde akıp gittiği mutlak bir sahne sanmaktır. 17. yüzyılda Isaac Newton zamanın dış dünyadaki hiçbir şeyden etkilenmeden evrensel ve eşit bir hızda aktığını savundu. Newton'a göre mutlak zaman kendi doğası gereği hiçbir dış şeye aldırmaksızın eşit şekilde akar. Evrenin her köşesinde şimdi aynı anda yaşanır sanırız. Bu sezgisel model bize tanıdık gelse de evrenin genişlemesi veya kuantum dünyasındaki tuhaflıklar gibi olguları açıklamakta tamamen yetersiz kalır. Çünkü biz zamanı akıyor sanırız. Aslında tek gördüğümüz değişimin kendisidir. Leibniz ve Ernst Mach'ın uyardığı gibi zaman değişimden ayrı bir şey değildir. Sadece nesnelerin birbirine göre sıralanmasıdır. Yani evrendeki olaylar durursa zaman dediğimiz şeyin de anlamı kalmaz. Fizik dünyasındaki asıl şok 1967'de Bryce David ve John Wheeler evrenin dalga fonksiyonunu yazdığında yaşandı. Ortaya çıkan Wheeler-David denklemi evreni bir bütün olarak tanımlıyordu. Ve bu denklemde şaşırtıcı bir eksik vardı. Bildiğimiz anlamda bir zaman parametresi t. Bu denkleme göre evren zamana göre evrilmez, o sadece vardır. Matematiksel olarak söylersek evrenin dalga fonksiyonu zamandan bağımsızdır ve zaman türevi sıfıra eşittir. Yani kuantum kütle çekimi düzeyinde evren statiktir. Tüm fiziksel durumlar devasa bir donmuş yapı olarak durmaktadır. Zaman temel yasaların içinde hiç yer almıyorsa biz yaşlandığımızı ve zamanın geçtiğini neden deneyimliyoruz? Bu soru fizikçileri zaman kavramını yeniden düşünmeye zorladı. Asıl kavramsal düğüm arka plan bağımsızlığı ilkesinde ortaya çıkıyor. Genel görelilikte zaman ve uzay maddenin varlığı ile şekillenen esnek bir koordinat sistemidir. Oysa kuantum mekaniğinde zaman sistemi dışarıdan tahrik eden bir saat gibi kullanılır. Evreni bütünüyle ele alan kuantum kütle çekimi çatısında bu iki yaklaşım çarpıştığında zaman ya ortadan kaybolur ya da bambaşka bir şeye dönüşür. Fizikçiler ve filozoflar bu paradoksu şöyle açıklarlar. Eğer evrenin dışında bir gözlemci veya dışsal bir saat yoksa evrenin toplam enerjisi sıfır olmalıdır. Bu Wheeler-David denklemindeki ifadenin ta kendisidir ve evrenin dalga fonksiyonunu zamansız kılar. Sonuç gerçekten sarsıcıdır. Evren bir bütün olarak hiçbir yere gitmiyor. Çünkü gitmek için gereken zaman parametresi temel denklemlerde mevcut değil. Buraya kadar şunu gördük. Newton'un mutlak zamanı bir yanılsama çıktı. Einstein'dan bahsetmedik belki ama o zaten zamanın esnek olduğunu göstermişti. Asıl bomba Wheeler-David ile evrenin temel seviyede zamansız çıkması oldu. Şimdi büyük soruya geliyoruz. Zamanı deneyimlediğimizi sağlayan mekanizma ne olabilir? Peki eğer temel yasalar zamansızsa zaman algımız nereden çıkıyor? Bilim insanları bu çelişkiye 3 farklı model ile cevap veriyor. İlki Julien Barber ve Platonia. Barber'a göre zaman tamamen bir illüzyondur. Evren onun Platonia adını verdiği tüm olası anların bulunduğu zamansız bir kütüphane gibidir. Her bir şimdi bu kütüphanedeki bir kitap misali evrenin tüm parçacıklarının belirli bir anlık düzenlenişidir. Bu düzenlenişlerin kendileri mükemmel şekilde statiktir. Peki nasıl oluyor da biz bu kadar statik bir evreni son derece dinamik ve akıcı şekilde deneyimliyoruz? Barber burada zaman kapsülleri kavramını ortaya atıyor. Her şimdiki anın içinde beynimizde ve etrafımızdaki kayıtlarda geçmişe dair izler vardır. Örneğin hafızamız, fosiller veya tarihi kayıtlar birer zaman kapsülüdür. Şimdiki anda duran sabit izlerdir. İşte biz bu izleri yorumlayarak bir geçmiş olduğu illüzyonunu ediniriz. Yani değişimi algılamamız beynimizdeki bu zaman kapsülleri sayesindedir. İkinci olarak Carlo Rovelli ve termal zaman hipotezi vardır. Rovelli zamanın temel bir kategori olmadığını, bizim cehaletimizden doğan istatistiksel bir etki olduğunu savunur. Evrene tüm mikroskopik detaylarıyla hakim olmadığımız için, yani bulanıklaştırma yaptığımız için dünya bize belli bir yönde akan bir süreç gibi görünür. Mikroskopik düzeyde denklemlerde zaman kavramı bile belirmeyebilir.
Ancak biz büyük ölçekli bakarken kaçınılmaz olarak entropinin artışını ve bir akışı hissederiz. Rovelli ve Kohns'un termal zaman hipotezi tam olarak şunu söyler. Eğer evrenin tüm durumlarını bilmeden sadece bulanık bir halde istatistiksel bakarsak, bu bulanık bakış açısı kendi zaman parametresini meydana getirir. Zaman akışını meydana getiren bu eksik bilgiyle baktığımız dünyanın termodinamik özellikleridir. Tıpkı sıcaklığın moleküler düzeydeki bilgisizliğimizden ortaya çıkması gibi bu şekilde ele alınır. Kısacası zaman bizim perspektifimizden çıkar. Temel değil, ortaya çıkan bir fenomendir. Üçüncü olarak da Page-Woods mekanizması vardır. Bu modelde zaman kuantum dolanıklığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Don Page ve William Wooters'ın 1983'te kapalı ve global olarak statik bir evren modelinde bile evrenin içindeki bir saat sistemi ile geri kalanlar arasında dolaşıklık varsa iç gözlemciler için zamanın akışının ortaya çıkabileceğini gösterdiler. Teknik olarak evrenin dalga fonksiyonu Weyler-Dewitt'e göre sabittir. Ancak onu saat ve diğer parçalar olarak ayırdığımızda saatin durumuna koşullu olarak diğer sistemin durumu Schrödinger denklemini andıran bir şekilde evrilir. Yani siz evrenin içinde bir saat mekanizması ve bir gözlemciyseniz saate bakıp sistemi ölçtüğünüzde zamanı deneyimlersiniz. Dışarıdan bakan hayali biri içinse evrende hiçbir şey olmadığından zaman yoktur. Nitekim 2013 yılında Ekaterina Moreva ve ekibi dolaşık fotonlarla yaptığı deneyde tam da bunu gösterdiler. Zamanın kuantum dolaşıklık sayesinde iç gözlemciye göre var olup dış gözlemciye göre yok olabileceğini doğruladılar. Küçük bir evren modeliyle fotonların durumuna bakarak içerideki bir gözlemci zamana benzer bir değişim görürken dışarıdaki biri için fotonların global durumu değişmez kaldı. Bu Weyler-Dewitt'in öngörüsüyle tutarlı, zaman içerideki için ortaya çıkan emergent bir olgudur. Ortada aslında çözümsüz bir çelişki yok. Sadece dilimizin ve sezgilerimizin sınırına dayanmış bulunuyoruz. Bilim bize klasik akış kavramının ötesinde yeni bir kategori gösteriyor. Ortaya çıkan zaman. Zaman tıpkı sıcaklık gibi makroskopik bir özelliktir. Bir tek atomun sıcaklığı olmaz ama trilyonlarca atom bir araya gelince sıcaklık diye bir özellik ortaya çıkar. Benzer şekilde zaman da evrendeki parçacıkların karmaşık ilişkilerinden süzülüp çıkan kolektif bir fenomendir. Bu benzetme bilim insanlarının da sıkça kullandığı bir benzetme. Bu bakışa göre zaman sıcaklık gibidir. Büyük ölçeklerde kullanışlı bir kavramdır. Ama gerçekliğin en temel seviyesinde karşılığı yoktur. Hatta ünlü fizikçi Carlo Rovelli, The Order of Time kitabında zaman algımızın doğa yasalarından ziyade belleğimiz ve deneyimlerimiz tarafından şekillendiğini söyler. Özetle modern fizik bize şimdinin mutlak veya evrensel olmadığını çok güçlü bir şekilde gösteriyor. Şimdi sadece yerel bir perspektiftir. Farklı gözlemciler farklı hareket ve kütle çekim durumlarında bambaşka zaman dilimlerine sahip olabilir. Evrende ortak tek bir saat yoktur. Zamanın akışı dediğimiz şey belki de evrenin derin yapısından değil, bizim evrene baktığımız bulanık pencereden kaynaklanıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.